Hatırlayanlarınız vardır. 2 hafta önce dünya edebiyatının başyapıtlarından tavsiyeler vermiştim. O videonun altına Türk edebiyatı videosunun da yapılması yönünde öneriler gelince arayı çok fazla açmadan bu haftada Türk edebiyatının başyapıtları olduğunu düşündüğüm kitaplardan tavsiyeler vermek istiyorum. Sizde varsa kendi listenizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Her zamanki gibi hiç lafı uzatmadan direkt kitaplara geçiyorum. Türk Edebiyatı'nın en büyük kitabı, hemen herkesin üzerinde hemfikir olduğunu düşündüğüm Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı 4 kitaplık seri romanıdır. İlk defa 1955 yılında yayınlanan ve 1987 yılında tamamlanan bu kitap zaman içerisinde sadece Türk Edebiyatı'nın değil, dünya edebiyatının da en büyük eserlerinden biri oldu. Cumhuriyet'in yeni kurulduğu sancılı bir dönemde geçen kitap, Çukurova bölgesinde Anadolu köylüsünün içinde bulunduğu yoksulluğu ve bu yoksulluğa sebep olan feodaliteyi anlatan eşsiz bir romandır. Ağalar tarafından baskı ve zulme uğrayan Mehmet adlı genç bir adamın hem kendisi hem de halkı için girdiği amansız mücadelenin portresini çıkarır. Zulmü yapan kadar ona sessiz kalınında bir gün bunu tadacağını ve halkların ancak bilinçlendiği zaman gerçeğe ulaşacağını gösteren edebiyatımızın en büyük eseridir. İnce Mehmet kitabında zulmün geride bıraktığı hüzün vardır. Yoksul köylünün karşı karşıya kaldığı zorbalık vardır. Mal, mülk ve toprak hırsının güçle birleştiğinde söz hakkı olmayanlara ve ezilmeye mahkum olanlara bıraktığı adaletsizlik vardır. Fakat umut da vardır. Umudun olduğu yerde zulüm ve acımasızlık fuzulidir. Ama umut mücadele ister ve İnce Mehmet mücadeleyi namus bilir. Bu kitabı her Türk gencinin muhakkak okumasını tavsiye ediyorum. Nasıl ki Rus edebiyatının Dostoyevski'si ve Tolstoy'u, İngiliz edebiyatının Shakespeare'i ve Dickens'ı varsa bizim de Yaşar Kemal gibi bir ustamız var. Bu yüzden sahip çıkmak boynumuzun borcudur. İnce Mehmet ile birlikte Türk edebiyatının en iyi kitabı konusunda hemfikir olunan diğer eser Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'dür. Fakat o kitaptan birkaç defa bahsettiğim için aynı yazarın bir diğer başyapıtını önermek istiyorum. İlk defa 1949 yılında yayınlanan Huzur kitabı. Kitap 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde geçer. Küçük yaşta babasını ve annesini kaybetmiş, sanata ve kitaba tutkusuyla kendisini aydın bir insan yapan Mümtaz adındaki bir adamın yaşamına odaklanıyor. 4 bölümden oluşan eser, insan doğasının içerisine yer edinen mutluluk, mutsuzluk, acı, ayrılık ve ölüm gibi birçok temayı içinde barındırırken, sosyal ve kültürel değişikliklerin insan yaşantısına olan etkilerini de hem psikolojik hem de sosyolojik olarak ele almaktadır. Tanpınar edebiyatımıza çok büyük yenilikler getirmiş bir şairdir. Huzur kitabı da bu yeniliklere öncü olan kitaplardan biri. Bilinç akış tekniğini en akıcı şekilde kurgulayan yazar, gerek İstanbul'un tabiatı ve mimarisini ele alış şekliyle, gerekse de insan psikolojisinin derinliklerine inme konusunda oldukça başarılı olmuş. Bu başarısı onu dünya çapında bir yazar yapmıştır. Bu bakımdan Huzur kitabının da en az Saatleri Ayarlama Enstitüsü kadar okunmaya değer bir eser olduğunu düşünüyorum ve ilk fırsatta okumanızı tavsiye ediyorum. Geleneksel liselerde kendisine üst sıralarda yer bulamasa da Hasan İzzettin Dinamo'nun Savaş ve Açlar kitabı Türk edebiyatının en önemli başyapıtlarından biri. Yazarın kendi yaşamından ilhamla kaleme aldığı bu roman, Anadolu insanının bir dönem yaşadığı sıkıntıları oldukça dramatik bir şekilde ele almaktadır. Kitap 7 yıl Yemen'de savaşın içinde bulunup çavuşluğa kadar yükselen bir babanın ve ailesinin hikayesine odaklanır. Savaştan döndükten sonra çeşitli işler yaparak geçim sıkıntısından kurtulmaya çalışan fakat talihsizliklerin yakalarını bir türlü bırakmadığı bir ailedir bu. Bir süre sonra 1. Dünya Savaşı başlar ve baba ile oğlu cepheye gitmek zorunda kalır. Savaşın acı yüzünü gösteren birçok roman gibi Savaş ve Açlar kitabı da aynı şekilde bu karanlığın dibindeki acıyı gün yüzüne çıkaran bir eserdir. Bunu yaparken sadece savaşa gidenleri değil, savaşın geride bıraktığı insanların yaşadığı drama da odaklanır. Açlık ve sefalet kelimesinin altını doldur deselerdi bu kitabın yaptığını göstermek yeterli olacaktır. Çünkü acıyı, savaşı, sefaleti ve açlığı bundan daha iyi anlatan kitap sayısı özellikle Türk edebiyatı içerisinde oldukça nadirdir. Hani bir kitap okuyayım da beni şöyle derinden etkilesin diye bir düşünceniz varsa, okuduktan sonra uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bu kitabı öneriyorum. Son dönemlerde bu kitabın okunmasına katkı sağlayan ve bana da ilham veren kişi birçoğunuzun yakından tanıdığını düşündüğüm Harun Çelik abimizdir. Kendisine bu romanı ön plana çıkarmak için verdiği emekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.
Edebiyatımızın bir diğer usta ismi Orhan Kemal'in 1954 yılında yayınlanan Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanı da toplumsal gerçekçiliğiyle ön plana çıkan muazzam bir kitaptır. Kitap, Ç köyünden Yusuf, Ali ve Hasan adındaki 3 arkadaşın çalışıp para kazanma ümidiyle Çukurova'ya yaptığı yolculukla başlar. Sömürü düzeninin içine düşeceklerden habersiz bir şekilde çalışmaya başlayan genç adamlar zamanla hayatlarının ne kadar değersiz ve ucuz olduğunu görecek ve düzenin çarkına uyup kendi cehaletlerinin içinde yok olup gidecektir. Patronundan ustasına, işçisinden en alt kademesine kadar herkesin kendi çıkarı doğrultusunda bir ip tuttuğunu ve onu da bırakmamak için türlü şarlatanlıklarla ya da yaltaklanmayla ayakta kaldığını gösteren, kul olmaya alışmış bir sınıfın emeğinin sömürülmesine sessiz kaldığını sarih ve muazzam bir üslupla ele alan salt gerçekçi ve vurucu bir romandır. Üzerinden onlarca yıl geçmiş olsa da yoksulluk, geçim sıkıntısı, emek mücadelesi ve sömürüsü konusunda değişen hiçbir şey olmadığını gösteren oldukça dramatik bir romandır. Bir ümitle köylerinden kalkıp kente gelen insanların yeni dünya içerisinde ezildiği ve bu dünyada onlara ait bir yer olmadığını anlatan trajik bir hikayedir. Varsıl ile yoksul arasındaki derin uçurumu, bencilliğin yarattığı insanlık durumunu sarsıcı bir şekilde ortaya koyması bakımından da çok önemli bir kitaptır. Bu sebeple Türk edebiyatının böylesi değerli bir eserini herkesin okuması gerekir diye düşünüyorum ve ilk fırsatta muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Bu listeyi uzatmak mümkün fakat geçenki bölümde olduğu gibi bu bölümde de 4 kitapla bitirmek istiyorum. Eğer bu tür başyapıt listelerini severseniz bana sevdiğinizi ve devam etmesi gerektiğini yazarsanız elimden geldiğince bu videoları seriye dönüştürebiliriz. Sizin de başyapıt tavsiyeleriniz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki hafta yepyeni bir içerikle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.